Şu an 30'lu 40'lı yaşlarında olan her oyuncunun ilk aşkı. O meşhur kod hatası yüzünden Connie'ye dönüşen ikonik üçgen memeleriyle hafızalarımıza kazınan tek bir isim var. Lara Croft. Bugünün oyun dünyasında eski çılgın, gözü pek Lara'yı modern, seksi ve naif gösterme çabalarıyla eritmelerine daha fazla dayanamadım ve köklere dönmeye karar verdim. Yeni hali de güzel, sonuçta Lara Croft, fakat demek istediğimi anladınız siz. Peki o düşük poligonlu ilk göz ağrımız Tomb Raider 1 bizi estetik ameliyatsız da kendine aşık edebiliyor mu? Gelin tarihin en tozlu dehlizlerine inip birlikte inceleyelim. Hikayemiz Jacqueline Nutley adında acayip zengin ve bir o kadar da tekinsiz bir iş kadınının bizim asilzade arkeoloğumuz Lara Croft'u kiralamasıyla başlıyor. Kadının derdi şu: Peru'daki Coatepec mezarında gizlenmiş. Coatepec diye okunuyor herhalde, neyse. Sahin adında kadim ve gizemli bir eserin parçasını bulmak. Sahin Filiz demek bu arada, hikayene güzel bağdaştırıyor ismini. Bizim Lara zaten maceraya aç, durur mu? Atlıyor Peru'ya. Kutsal tapınakları talan edip kurtları ayıları deşip eserin ilk parçasını buluyor. Ama tam mağaradan çıkarken Nutley'nin gönderdiği bir tetikçinin bize pusu kurmasıyla uyanıyoruz. Lara tetikçinin ağzını burnunu kırıp asıl gerçeği öğreniyor. Nutley bizi en başından beri kullanmış ve eserin diğer parçalarını bulup dünyayı ele geçirmek istiyormuş. Yani bayağı eski bir oyun olduğu için vizyonuna laf etmeyeceğim. 3 parça bir araya gelince Lara bir vizyon görüyor. Mevzunun aslında ne kadar büyük olduğunu anlıyor. Büyük oyunu çözüyor. Bu Sahin denilen şey aslında binlerce yıl önce batan kayıp kıta Atlantis'in güç kaynağı. Dahası bizi işe alan Jacqueline Nutley da sıradan bir iş kadını değil. Zamanında hainlik yaptığı için diğer Atlantis hükümdarları tarafından dondurulan, ancak günümüzde uyanıp nükleer denemeler sayesinde serbest kalan eski bir Atlantis kraliçesi. Eseri tam elimizden kaçıracakken Lara, Nutley'nin yatına gizlice sızıyor ve kendimizi bir anda okyanusun ortasındaki gizli bir volkanik adada, yani Atlantis'in kalbinde buluyoruz. İçerisi tam Şampiyonlar Ligi, derisiz mutantlar, devasa kuluçka makineleri ve yürüyen et yığınları. Nutley bu Sahin'in gücünü kullanarak dünyayı istila edecek yeni bir mutant ırkı yaratmaya çalışıyor. Ama Lara Croft buraya kadar gelmiş, HD'leştirilmiş göğüslerini siper etmiş, izin verir mi? Çift tabancayı çekip önce canavarları, sonra Sahin'i, en sonunda da mutasyona uğrayıp kanatlanmış olan o hain, her gece evine giden yolu değişen Nutley'ı cehennemin dibine yolluyor. Tapınak havaya uçarken Lara'mız havalı bir şekilde teknesine atlayıp uzaklaşıyor. İşte her şeyi başlatan, bizi Peru mağaralarından Atlantis piksellerine koşturan o saf, katıksız macera hikayesi bu. Ne yapılır edilir konusuna girmeyeceğim. Çok eski oyun, gerek yok yani. Karşımızda 96 model bir remastered var. Oyunu açar açmaz sistem size sinsizce fısıldıyor. Bak, oyuna modern kontroller ekledik. Kamerayı sağ analogla rahatça çevir. Tank kontrollerle uğraşma. Yalan. Külliyen yalan. O modern kontrollerle Lara sanki buzda yanlışlıkla kayan ama düşmemek için çaba veren biri gibi hareketlerde bulunuyor. Çünkü bu oyunun genetiği o meşhur tank kontrolleri için yazılmış. Mecburen o eski hantal ve milimetrik ayarlarla her halükarda debeleniyorsunuz. Ben ne olursa olsun modern kontrollerden vazgeçmedim. Lara'yı döndürmek adeta bir tırı geriye park etmek kadar efor istiyor ama işin sırrı da tam olarak burada. Şimdiki oyunlar gibi A tuşuna basayım da karakter otomatik olarak karşıdaki uçuruma süzülsün, havalı bir takla atıp tutulsun olayı yok burada. Tomb Raider 1 size bildiğiniz matematik yaptırıyor. Uçurumun kenarına geleceksin, geriye doğru tam bir adım, evet tam bir kare açılacaksın, ileri koşup tam sınırda zıplama tuşuna basacaksın, havada asılıyken de tutunma tuşuna basılı tutacaksın ki parmakların kayıp aşağı boylamayasın. Bir piksel erken mi bastın? Geçmiş olsun. Lara'nın o ikonik çığlığı eşliğinde kayalara çakılışını izlerken buluyorsun kendini. Bu oyun size saygı duymuyor. Siz ona saygı duymanızı ve her adımınızı ezberlemenizi bekliyor. Ve güzelce de sövdürüyor. Hele ki kenarları tutunmaya çalıştığınızda olay daha vahim. Ve bu dediğim şekilde en az 15-20 tane yer var. Böyle yerlerle her karşılaştığımda farklı yollara bakıp durdum. Ama hepsi zorunlu. Yapacak bir şey yok. Bu durumda iki şey yapabilirsiniz. İlki, son sürat koşarken tam atladığınız anda 180 derece dönüp tutunma tuşuna, yani RT tuşuna basıp tutunabilirsiniz. Ya da nişan alma tuşuna, yani LT'ye basıp arkaya adımlama yaparken tam düşerken RT tuşuna basabilirsiniz. Anlattığımda zor gibi gelmiş olabilir. Eğer modern kontrolleriyle oynuyorsanız evet zor. Gelelim elimizin kirine, yani silahlara ve o tapınakları bize dar eden düşmanlara. Şimdiki oyunlar gibi envanterimizde 50.000 çeşit modifiyeli, dürbünlü, susturuculu silah yok. Zaten gerek de yok. Bizim asıl sevgilimiz Lara Croft ile özdeşleşen o sınırsız mermili çift tabanca. Fakat belli bir süreden sonra tabancalar bayağı güçsüz kalıyor. Bu olay oyunda ilerledikçe vuku bulduğunda shotgun, magnum ve uzi gibi silahları da bulabiliyorsunuz. Bunların mermilerini de gizli odalardan veya rastgele yerden bulabiliyorsunuz. Pompalıyı elinize alıp o mutantların üzerine koşmanın verdiği o eski usul aksiyon filmi havası gerçekten çok az oyunda var. 2024 Remastered versiyonda bu silahların sesleri ve namlu ateşleri biraz daha cilalanmış. Bu da vuruş hissiyatını bir tık daha yukarı taşımış. Fakat oyunda bir vuruş hissiyatı var demek diğer oyunlara hakaret olur. Modern oyunlardaki o merminin düşmana girdiğini hissettiren animasyonları veya duvara çarpan kan efektleri beklemeyin. Buradaki
vuruş hissi daha çok piksellere ritmik olarak pataküte vurma hissi. Ama o çift tabancayı çekip Lara'nın havada taklalar atarak geri geri zıplayarak düşmanları kevgire çevirmesindeki o ritim ve ses tasarımı garip bir şekilde insanı acayip tatmin ediyor. Farklı farklı düşmanların farklı atakları olduğu için bu vuruş hissi konusu sizi oyuna bağlama konusunda çok önemli olmayan bir hal alabiliyor. Eski bir oyun olmasına rağmen bazen sizi harbiden köşeye sıkıştırabilen düşmanlar olabiliyor. Menüyü açıp istediğimiz an, istediğimiz saniyede oyunu kaydedebiliyoruz. Tam o ölümcül, kör uçuruma mı zıplayacaksınız? Hemen havada değilken oyunu kaydedebiliyorsunuz. Havada da kaydedebiliyorsunuz ama önermem. Iskalayıp aşağı mı düştünüz? Saniyeler içinde tam zıpladığınız yere geri dönüyorsunuz. Bu durum oyunun o eski, insanı kanser eden zorluğunu biraz baltalıyor mu? Evet, baltalıyor. Ama dürüst olalım, bir tuzak yüzünden yarım saatlik emeğin çöp olmasını kaldıracak sabrımız artık yok. Eskiden de yoktu, artık hiç yok. Remaster'ın getirdiği bu her yerde kayıt alabilme özgürlüğü, oyunun o hantal yapısına rağmen akıcı bir şekilde bitirmemi sağlayan en büyük nimet oldu. Eski usul işkenceyi özleyen varsa buyursun kristalini arasın. Ben her köşe başında save'imi alır paşalar gibi ilerlerim. Gelelim bu oyunun asıl parladığı ve söndüğü, hatta sövdürdüğü günümüz yapımcılarına eksi ve artılarıyla ders niteliği taşıyan bölüm tasarımlarına. Şimdiki oyunlar gibi önünüze dümdüz bir koridor koyup hadi koçum buradan koş demiyor Tomb Raider 1. Her bir bölüm içinize daldığınız andan itibaren sizi yutmaya çalışan 3 boyutlu devasa birer küp bulmaca gibi tasarlanmış. Fakat bu konuyu açmadan önce şunu söylemek lazım. Tamam ipucu vermiyorsun eyvallah da ama bu kadar da kendini anlatmak konusunda görsel olarak ketum olma be. Kesinlikle bazı yerlerde tıkanacaksınız. Bu yüzden rehbere gidip bakın nereden gidiliyor ne yapmanız lazım diye. Ben uğraşacağım kendi başıma çözeceğim inat ettim diyorsanız da 5 dakikadan fazla inat etmeyin aynı bölümde. Yoksa bir bölümü 3 saatte de bitirebilirsiniz. Gerek yok. Bunun nedeni tamamen dönemin teknolojik yetersizliğinden doğan vizyonu ve oyunun ketum yapısı. Peru'nun karlı mağaralarında başlayıp Yunanistan'ın o dikey kulelerine ve Mısır'ın klostrofobik dehlizlerine geçtiğinizde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bir kolu çekiyorsunuz ve ta 5 kat aşağıdaki bir kapı açılıyor. Ama oyun size hangi kapının açıldığını genelde göstermiyor. O kapıyı ve kapıya giden yolu bulmak için platformlar arasında milimetrik hesaplarla zıplayarak adeta körlemesine bir örümcek gibi tırmanmanız gerekiyor. Harita yok, pusula var. Nereden geldiğinizi ve hangi pikselli çıkıntının aslında tutunabilir bir yer olduğunuzu kafanızda haritalandırmak zorundasınız. Remastered versiyonu ışıklandırmaları ve kaplamaları düzelterek ulan bu bastığım yer duvar mı yoksa gizli geçit mi körlüğünü biraz olsun çözmüş. Ama oyunun o bulabilirsen inadı aynen duruyor. Yine de tüm o cinnet anlarına ve rehber yardımlarına rağmen bir bölümü bitirip çıkış kapısına ulaştığınızda sadece bir oyunu oynamış gibi değil, koskoca bir labirenti alt etmiş gibi hissediyorsunuz. Girdiğiniz o devasa antik tapınaklarda, mağaralarda ve dehlizlerde arka planda sürekli bir ölüm sessizliği hakim. Şimdiki oyunlar gibi kulağınızda sürekli çalan epik müzikler yok. Sadece kendi ayak sesleriniz, Lara'nın nefes alışverişi ve karanlığın içinden gelen tekinsiz su damlası sesleri var. Tam o mutlak sessizlikte kaybolmuşken bir anda çalan o ikonik, gizemli melodiler ve karanlıktan fırlayan bir kurdun hırıltısı o klostrofobik tekinsiz havayı zirveye çıkarıyor. Remastered versiyonunun yenilenen ışık ve gölge oyunları ise o mezarların kasvetli, gizemli ve tarih kokan havasını çok daha vurucu hale getirmiş. Sonuç olarak Remastered sürümü sayesinde o eski çılgın Lara Croft'un ruhunu ve antik tapınakların o kasvetli ve acımasız macera hissini hala dimdik ayakta görmek mükemmel bir deneyimdi. Fakat bayağı eski bir oyun. Oynamak isterseniz size karışmam ama yağ gibi akan mekanikleri ve mükemmel hikayesiyle sizi oyunda tutacak bir oyun beklemeyin. Ben bu kadar eski olmasına rağmen akmasına şaşırdım. Çok bir beklentiye kapılmamanız kesinlikle çok faydalı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun ama yine de kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim efendim.